Bakın gördünüz mü? Çıkarken ve girerken mutlaka bir selam veriyorlar arkadaşlar. Yaşlı bir Japon beyefendi. Bir de hanımefendi var yanında. Günlük alelade sohbetlerini gerçekleştiriyorlar. Böyle size eti de göstermek istiyorum. Pişmesi de çok iyi gözüküyor. Şöyle bakın. Şu anda ben sizleri nereye getirdim? Belki fark etmişsinizdir. Etraf böyle biraz daha eski geleneksel evlerle dolu şu anda. Naramachi'ye getirdim arkadaşlar. Nara merkeze oldukça yakın, bir 15-20 dakikalık yürüme mesafesi. Burada eski geleneksel evlerin bulunduğu sakin sokakları görüyoruz. Thank you. Miyajima Adası'nda Shinto inancına göre Japonya'da geyiklerin kutsal olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. Bakın şu an karşımda sayısız geyik duruyor. Şu anda Nara'dayız. Tanrı'nın habercisi olduğuna inanılan bu geyiklerin yanındayız. Bugün sizlerle beraber Nara şehrini gezeceğiz. İnanılmaz tatlı gözüküyorlar. Gerçekten muhteşem bir atmosfer karşıladı bizi. Doğanın içindeler. Böyle şu anda normal bir yoldayız arkadaşlar. Şehrin her tarafında zaten bu geyikleri görebileceğiz. Nara, özgür dolaşan geyikleriyle meşhur bir Japon şehri. Ben de buraya Osaka'dan geldim. Osaka'dan trenle buraya ulaşmak oldukça kolay. Bugün hem sizlerle beraber bu muhteşem atmosferi yaşayacağız, hem de Nara şehrini gezeceğiz. Yine sohbetimizi, muhabbetimizi yapacağız. Japonya turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bu videodan ilk kez beni izliyorsanız ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Nara şehri güzel gözüküyor. Bakalım, başlayalım. Keyifli seyirler olsun arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi koyun. İmkanlar el veriyorsa büyük ekranda bu videoyu açın. Böyle keyifli keyifli izleyin Japonya'nın Nara şehrini. Saldırgan değiller. İnsanlara çok alışmışlar. Yem verdiğiniz zaman kafanızı size doğru sallayacak. Birazdan mutlaka ona denk geliriz zaten. Ya buradaki aslında olayın tatlılığı da orada. Hatta şu tam karşıda bir tane Japon arkadaşımız şu anda yapıyor selamlaşma olayını. Biliyorsunuz Japonya'da selamlaşırken insanlar genellikle kafalarını öne eğiyor. Yine kırmızı ışıkta geçmiş bulundum. Yanlışlıkla. Bazen unutuyorum arkadaşlar. Zararsızlar fakat sonuçta hayvan arkadaşlar, biliyorsunuz. Özellikle yeme konusunda bazen şu kız arkadaşımızı da böyle birazcık darladıkları gibi sizleri de darlayabiliyorlarmış. Aklınızda olsun bakın şu anda. Tabii özellikle bu parkın içinde yoğunlaşmış durumda bu geyikler. Japonya'nın birçok farklı bölgesinde yine bu geyiklerin böyle özgürce dolaştığını görebiliyoruz. Yoğunluk anlamında Nara birinci sırada. Nara çok da güzel bir şehir. Arkamız böyle yemyeşil. Zaten sizlerle beraber buradan sonra Nara'yı da gezmeye başlarız. Her zaman olduğu gibi karnım çok aç. Bir şeyler yeriz arkadaşlar. Önce bir geyikleri besleyelim. Ondan sonra biz kendimiz de besleniriz bir şekilde. Bugün
Kaldığım otelden çıkış yaptım. Çok ilginç bir şey yaşadım. Siz etrafı izlerken ben size birazcık ondan bahsedeyim. Saat 10'da check-out vardı. Ben saat 10'u 6-7 geçe indim check-out yapmak için. Çünkü tuvalette sıra vardı arkadaşlar. Sıra bekliyordum. Fakat 500 yen ceza ödemek zorunda kaldım saat 10'dan sonra geldiğim için. Orada çalışan Japon arkadaşıma açıklamaya çalıştım. Ben yatağımı ve odamı saat 10'da terk ettim fakat tuvalete girmem gerekiyordu. Ve sıra vardı, hani yani bunu ödemek istemiyorum dedim. Fakat kendisi bana Japoncadan İngilizce çevirerek maalesef yapacak bir şeyin olmadığını, saat 10'u geçirdiğim için 500 yen ödemem gerektiğini söyledi. Yani yalnızca 10 dakikayla toplasanız 500 yen ödemiş bulundum arkadaşlar. Burada maalesef mecburen bu durumu yaşıyoruz. Yani Japonya'da kural kuraldır. Kurallara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu kuyruk bir yemek kuyruğu. Yemek almamız gerekiyor buradaki hayvanları beslememiz için. Yalnız çok uzun bir kuyrukmuş. Şimdi arkadaşlar aldım. Önce arkama saklıyorum. Bir kafa selam ver. Ver nezaketini. Heh. Bir daha. Bir daha yapalım. Al bakalım. Okey. Bir daha selam ver. Şu an yemekle ilgileniyor. Bu şekilde arkadaşlar Nara'ya geldiğiniz zaman sizler de bunu yapabilirsiniz. Öne doğru böyle bir kafa selam veriyorsunuz. Onlar da sizden yemek için bu selamı tam olarak iade ediyorlar. Onlar da sizlere selam veriyorlar. Güzel bir ortam var burada. Rahatlayabileceğiniz, eğlenebileceğiniz, geyiklerle muhteşem vakit geçirebileceğiniz bir yer arkadaşlar burası. Özellikle şu şekilde darlamaları çok tatlı oluyor insanları. Verdikten sonra arkadaşlar böyle bakın peşinizden geliyor. Burada da bir tanesi hemen şu anda geldi. Süper bir atmosfer. Geyiklerimizi doyurduk arkadaşlar. Bu park böyle sağ tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Yine bu tarafta da var ve şu tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Yine böyle sokakta yanınızdan yürürken de görebiliyorsunuz geyikleri. Öyle bir güzel yanı da var buranın. Valla atmosfer olarak, eğlence olarak müthiş arkadaşlar. Şimdi Cananları doyurduk. Sıra Can'da. Benim metro ile indiğim yerde güzel bir merkez vardı. Orada yiyip içebilecek bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş o tarafa doğru yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Güzel bir Japon şehrindeyiz. Yine güzel bir deneyimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım video keyifli ilerliyordur. Hadi bakalım Can'ı doyurmaya gidelim. Son bir defa daha göstereyim mi güzelliklerini? Muhteşem gözüküyorlar. Dünya tatlıları bir de. Yalnız az önce ufak bir çocuğa tabii ki de zarar verme amaçlı değil ama yatarken böyle ayaklarını uzatmak isterken ufacık çocuğu bir tepti. Dünyada tatlısı bir çocuktu, ufak böyle Japon kız çocuğu. Nasıl ağladı, nasıl çıldırdı. Olabiliyor arkadaşlar. Sonuçta hayvan yer değiştirmek istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Arkadaşlar bir shopping center'a geldim. Hemen Nara istasyonunun yanında bulunuyor şöyle bir yer. Burada hem birazcık gezeriz hem de kendimize yiyecek bir şeyler ararız. Bulabileceğimi düşünüyorum buralarda. Hem de bir bakalım pazar alanı, pazar yeri nasılmış. Japonya'da alışık olduğumuz tarzda üstü kapalı, sağ solu her taraf şu anda lezzetlerle, restoranlarla, hediyelik eşyacılarla dolu. Yine çok dolu bir yer arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok meşhur bir yer. Sıraya bakar mısınız? İnsanlar burada sıraya girmiş durumda. Burası da güzel gözüküyor aslında. Bakın şu şekilde böyle şık bir restoranmış. Güzel geldi gözüme. Buraya girelim arkadaşlar. Şöyle bir set alırız kendimize. Setler güzel gözüküyor. Sıra beklemek gerekiyor mu bakalım. Arkadaşlar geldim restorana, hemen oturdum. Çok fazla bir sıra yoktu, kısa bir süre bekledim. Görmüş olduğunuz şu setten sipariş vereceğim şimdi. Çok da güzel şık bir restoranmış.
Bakın tertemiz. Zaten Japon restoranlarında arkadaşlar tertemiz çalışıyor arkadaşlar. Kesinlikle ağızlarında maskeleri, tezgahlar pırıl pırıl. Etraf keza yine pırıl pırıl. Yani Japonlar bize bu konuda birazcık benziyor. Hijyen anlamında özellikle. Hijyene çok önem veriyorlar. Güzel bir set geldi. Tabi arasında bilmediğim ürünler, soslar da mevcut. Tadımını gerçekleştiririz. Bakarız yine pirinç pilavımız. Yine şurada bir çorbamız geldi ve olmazsa olmaz özel arkadaşlar sığır etinden. Tabii ki de bu bölgede genelde etler özel oluyor. Çok da güzel gözüküyor. Böyle panelenmiş. Şöyle hatta bir ilk etin tadımını gerçekleştirelim diyorum. Tabii mecburen chopstick kullanacağız arkadaşlar. Bu tarz restoranlarda genellikle chopstick'le beraber bu işlemi halletmek gerekiyor. Şöyle size eti de göstermek istiyorum. Pişmesi de çok iyi gözüküyor. Şöyle bakın. Sosa batıralım. Vallahi doğaçlama gideceğiz birazcık. Şuna batıralım. Enfes. Zaten benim bu bölgede yediğim hiçbir et beni bu zamana kadar üzmedi. Bu et de arkadaşlar aynı şekilde muhteşem. Buranın pilavları da bizlere uyuyor. Şurada bir yumurta mevcut. Yumurtayı soslamışlar. Nasıl yiyeceğime dair bir fikrim yok. Birazcık doğaçlama gideceğiz. Güzel soslu bir yumurta arkadaşlar. Lezzetli. Burada da yine çorbamız mevcut tabii ki de. Olmazsa olmaz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir çorbamızın da tadına bakalım. Bayağı lezzetli. Güzel bir tabak, güzel bir menü. Ben bunların tadını çıkartayım. Şöyle bir kere daha göstereyim size. Yumurtam burada. Etim. Bunun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Soslarım burada, pilavım burada, çorbam da burada. Bakın adamlar buraya koymuş arkadaşlar. Nasıl yemem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini. Tamam güzel. Bu zamana kadar hep doğru ilerlemişiz. Aynen etimizi bu yanında gelen yancıların içlerine batırıyoruz. Aslında olay o. Güzel böyle bir şey koymaları da hoşuma gitti. Arkadaşlar çıktım restorandan. Güzel bir setti. Daha sonradan söyledim ya sizlere ürünleri tanımıyorum diye. Oraya bir bilgilendirme koymuşlar zaten. O bilgilendirme doğrultusunda yedim. Yanıma arkadaşlar oturdu. Onlar da benimkinden aynısından söylediler. Onları da izledim. Aslında yandakiler tamamen sos. Hangi sostan istediğinize bağlı olarak tercih edebiliyorsunuz. Benim açık ara en favori sosum köri sosu oldu. Köri ile eti birbirine karıştırınca muhteşem bir lezzet ortaya çıktı arkadaşlar. Güzel bir yemekti, güzel doyduk. Şükür diyelim. Hesabı merak ediyor olabilirsiniz. Toplamda arkadaşlar görmüş olduğunuz set için ve yanında bir soğuk içecek için 3300 Japon yeni ödedim. O da şu andaki güncel kurla 870-880 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Zaten fiyatın büyük bir kısmını et oluşturuyor aslında. Çünkü buranın özellikle bu bölgeye gelince Osaka, Kobe, aynı şekilde yine Nara etler özelleşiyor restoranlarda. Tabii et özelleştiği için de fiyatı da ona göre bu seviyelere çıkıyor. Güzel bir yemekti. Sizlere de Nara'ya yolunuz düşerse o restorana gelmenizi, bir şeyler yemenizi öneririm arkadaşlar. Yine bakın az önce aslında bahsettiğim olay. Genelde buralarda arkadaşlar et tüketiliyor. Yani Japon sığırı meşhur. Wagyu diyorlar ona. Aslında bunlar da hep böyle Wagyu'nun çeşitleri. En bilineni Kobe. Kobe etini de umuyorum ki Kobe'ye gidip yiyeceğiz arkadaşlar. Kobe etini Kobe'ye saklıyorum. Bunu ne zamandır söylüyorum, farkındayım. Gerçi Wagyu deneyerek aslında Kobe denemiş olduk ama adettendir buraya kadar gelmişken Kobe'ye gitmeden olmaz. Kobe'de Kobe eti yenecek. İlerleyen süreçte Kobe'ye geçeceğiz arkadaşlar. Böyle güzel bir caddeye çıktık. Bakın Turkish Fast Food. Hemen bizi bir Türk kebapçısı karşıladı burada. Şöyle bir bakalım Türk kebapçısında fiyatlar nasılmış. Bir tavuk dönüm 700-600 yen civarlarında arkadaşlar. Tavuk dürüm yemek isterseniz. Arkadaşlar burası çok çok ünlü mochi yapan bir yermiş. Mochi buranın pirinçten yapılan geleneksel bir tatlısı. İçeride biraz sonra yanına gideceğiz. Biz de deneriz. Pirinç önce buharda pişiriliyormuş. Sonra özel bir tokmakla dövülerek eziliyormuş.
Ortaya çıkan kıvamlı ve esnek hamurdan küçük toplar, tatlılar veya şekiller yapılıyormuş arkadaşlar. Bu kadar yoğun olmasının sebebi ise hem tabii ki de çok meşhur bir tatlı, aynı zamanda liseler, okullar buraya arkadaşlar hep geziler düzenliyormuş. Bir de canlı mochi yapımı gösterisi sosyal medyada viral olmuş. Burada içeride beyefendiler, hanımefendiler elle ve çok hızlı şekilde hazırlıyorlarmış bu mochileri. Biz de bir mochi deneyelim. Bakalım neymiş, ne değilmiş bu mochi. Nasıl bir lezzet. Müthiş bir yoğunluk var ama mochicinin önünde. Bu kadar yoğun olması beni şaşırttı. Bir tanesi 200 yenmiş. はい、前の方へどうぞ。お代金ご準備お願いします。オーダーヒエ。はい、どうぞ。お代金ご準備お願いします。もう一つ。はい。はい、プリーズ、プリーズ。あ、ごめんなさい。すみません。 Okey, okey, okey. Abim benim kafaya vurdu. Arkadaşlar aldım mochiyi. Şöyle gözüküyor bak. Şöyle ufak bir tadımına baktım. Tekrardan bir bakayım. Bayağı da seviyor insanlar burada mochiyi. Yani Japonlar da gelip yiyor. Özellikle ufaklıklar bayılıyor. Güzel bir lezzet ya. Gerçekten lezzetli. Farklı ve hoşuma giden bir lezzet oldu. Birazcık böyle bizdeki macun gibi. Birazcık macunu andırıyor. Ama oldukça güzel bir lezzet. Yine buradan tabii ki de Nara'ya özgü şu tarz arkadaşlar hediyelikler alabiliyoruz. Geyik tabii olmazsa olmaz. Şu anda her yerimiz Nara geyikleriyle dolu. Geyik gazete kağıdını yemeye çalışıyor. Buradaki beyefendi de izin vermiyor. Böyle gelip geçerken ara sokaklarda, caddelerde arkadaşlar görüyorsunuz geyikleri. Güzel bir gölün kenarına geldik. Enfes gözüküyor, bakar mısınız? Nara tam anlamıyla bir huzur şehri. Ne uğraştı, ne uğraştı bomboş yere girebilmek için, ne çabalar sarf etti. Yardım etmek istiyorum fakat. Burada bir Reels'ta görmüştüm. Mesela düşen birine yardım etmek onu daha çok utandırmak anlamına geliyor diye. Ya ben böyle bir şey olduğunu pek tahmin etmiyorum fakat şimdi ister istemez bir ön yargı oluştu bende. Normalde kendisine çok yardım etmek istiyorum. Gel gel ileri ileri git diye. Fakat yanlış anlaşılmaktan ötürü de çekiniyorum. Aslında aynı sebeple o Reels videosunda yazan işte onu daha çok utandırır mıyım diye düşünüyorum. Çünkü zaten bir şey yapamıyor. 5-6 dakikadır uğraşıyor onunla. Ben de yardım edersem kendini daha kötü hisseder mi gibi bir düşünceye daldım. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum açıkçası. Bir de tabii ki de önümde biri düşse veya Allah korusun daha kötü bir şey yaşansa açıkçası yok mahcup etmekmiş, utandırmakmış gibi bir düşünceye girmeden yardım ederim. Fakat araç konusunu kendi kendine halledebilir diye de bir yanım düşünüyor arkadaşlar. Şu anda ben sizleri nereye getirdim? Belki fark etmişsinizdir. Etraf böyle biraz daha eski geleneksel evlerle dolu şu anda. Nara Machi'ye getirdim arkadaşlar. Nara merkeze oldukça yakın, bir 15-20 dakikalık yürüme mesafesi. Burada eski geleneksel evlerin bulunduğu sakin sokakları görüyoruz. Böyle birazcık Japon kültürünü, Japon evlerini görelim, hissedelim diye sizleri buraya getirmek istedim. Birazcık ara sokaklarda gezelim bakalım. Bisiklet kullanımı çok yaygın burada. Mesela motosiklet kullanımı da hiç yaygın değil. Öyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz Vietnam'da motosikletten adım atılmıyordu etrafta. Buradaysa tam tersi bir durum söz konusu. Bakın evlerini her zaman böyle süslüyorlar. Çiçek koyuyorlar, bahçeleri bakımlı. Tam bir düzen söz konusu.
Bu kadar düzenli olmak can sıkabilir mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya benim de burada evim olsaydı büyük ihtimalle ben de böyle süslerdim arkadaşlar. Bakın mesela küçücük bir araba. Ona göre küçücük bir garaj. Tam onun sığacağı kadar. Bu konu Japonya'da çok önemli. Böyle sağa sola araçlarımızı park edemiyoruz burada. Baya bunun cezası var. Direkt polis gelebiliyor, çekebiliyor araçları. O yüzden herkes böyle evinin önüne ufak bir garaj yapıyor arkadaşlar. Çok güzelmiş sokaklar. Ben şu anda Kyoto'dan daha çok beğendim Nara'nın bu eski sokakları arasında gezmeyi. Bakın arkadaşım işte almış bisikletini, takmış kulaklığını. Sakin sakin geziyor buralarda. Bu insanlar sanki böyle yaşamın sırrını çözmüşler arkadaşlar. Tabii aslında bunun altında yatan iki temel sebep var. Bir tanesi eğitim. Eğitim Japonya'da çocukluktan, küçüklükten itibaren çok önemli. Bir de insanların alım gücü yüksek. O da tabii ki de çok fark ediyor arkadaşlar. Ekonomik anlamda bir ülke geliştiyse bu düzenin kurulması, insanlarda stres yok aslında. Bu da doğrudan ekonomiyle alakalı. Gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı yaşamayınca insanlar daha rahat hissediyor kendini. Böyle güzel bir ana caddeye çıktık. Buralarda çok geyik göremedik ama. Geyiklerimiz çok yok. Bakar mısınız kafenin güzelliğine? Arada kalmış şirin. Burada da hiç yüksek bina görmüyoruz. Tokyo'da, Osaka'da bazı bölgelerde yüksek binalar var. Yine Hiroşima biraz daha yüksek binaların bulunduğu bir yerleşim yeriydi. Onun dışında Japonya'da hep yatay mimari söz konusu. Müthiş bir şehir plancılığı yapmışlar yani. Beni karşılayan parkın güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir park. Aşağı doğru gitmek gerekiyor. Şöyle yemyeşil arkadaşlar. Ortada muhteşem bir göl var. Sakinlik. Sizlere ilk trenden indiğimizde söylemiştim. Nara aynı zamanda böyle geyiklerin dışında yemyeşil bir atmosfer de sunuyor bizlere diye. Şu an böyle yürüdüğüm tüm caddeler, sokaklar yemyeşil. Fuji Dağı'nın hemen orada bir bisiklet sürüşü gerçekleştirmiştik. Şu anda tam anlamıyla gölün adı galiba şehirle aynıydı. Kawaguchiko'ydu. Gölün etrafında. Birazcık o hissiyatı yine burada aldım arkadaşlar. Yani burada da böyle bir gece kalınıp bisikletle güzel bir tur atılabilirmiş. Şu anda tam olarak karşımdan bisikletle gelen hanımefendinin yaptığı gibi. Tapınak gezmeyeceğiz dedik. Lakin burası arkadaşlar bize hem muhteşem manzaralar sunacak hem de yine geyiklerin arasında gezeceğimiz için sizleri buraya getirmek istedim. Kasuga Taisha Tapınağı'na geldik şu anda. Görüyorsunuz oldukça turistik yine kalabalık bir bölge burası. Japonya'nın Nara şehrinde bulunuyor bu tapınak ve ülkenin en önemli Shinto tapınaklarından bir tanesi olarak kabul ediliyormuş. 768 yılında Fujiwara ailesi tarafından kuruluyor arkadaşlar. Tapınak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Antik Nara'nın tarihi anıtları grubunun bir parçası olarak kabul ediliyormuş. Bu tapınak arkadaşlar Fujiwara ailesinin koruyucu tanrıları olan 4 ana tanrıya adanıyor aynı zamanda. Tapınak alanında yüzlerce taş, fener ve 3000'e yakın bronz fener bulunuyormuş. Geleneksel Japon mimarisine uygun olarak canlı kırmızı renkte yapılmış ve ormanla çevrili arkadaşlar. Bu tapınak şu anda da biz o muhteşem ormanın içinde yürüyoruz. Yine her tarafımız geyiklerle dolu. Şöyle atmosfer büyüleyici burada şu anda. Bu gezdiğim tüm yerler aslında yürüme mesafesinde. Yürüyerek bu geziyi halledebilirsiniz. Fakat yine otobüsler de bulunuyor. Genelde de 250-260 Japon yenini arkadaşlar. Bu ulaşım araçlarında otobüsleri de burada kullanabilirsiniz nakit bir şekilde. Daha önceki şehirlerde yapmış olduğumuz gibi. Bakın yine kutsal geyiklerimiz yol kestiler. Sürekli insanlar kafalarını öne eğiyorlar. Onların da eğmesi için.
Az önce yanından geçmiş olduğumuz park. Ortasında gölet olan. Ben geyiklerin dolaştığı alanın bu kadar büyük bir yeşil alan olduğunu bilmiyordum. Ben ilk videonun ilk kısmında gezdiğimiz yerler sadece zannediyordum. Açıkçası izlediğim videolarda da bu kadar büyük bir alana kurulmuş olduğunu görmemiştim arkadaşlar. O yönden beni birazcık hem şaşırttı hem de mutlu etti. Yani aslında böyle günübirlik işte Osaka'dan, yine aynı şekilde Kyoto'dan buraya gelip veya bir gün burada kalıp bu güzelliklerin tadını çıkartabilirsiniz. Güzel böyle eşofmanınızı giyersiniz, güzel bir kulaklık takarsınız. Etrafı bu şekilde gezebilirsiniz. O yönden Nara bence böyle o Tokyo'nun, Osaka'nın kalabalığından, etrafın böyle keşmekeşinden kaçmak, uzaklaşmak için müthiş bir tercih olur Japonya turunuzda. Bakın koşuyor beyefendi. Bu bir gelenek buralarda. Diğer ülkelerde, ekonomik durumu daha kötü ülkelerde insanlar bunları biraz daha zorunluluktan yapıyor. Fakat burada zorunluluktan ziyade bir kültürün devamı. Burada çalışan arkadaşlar benim internetten okuduğum kadarıyla ve edindiğim izlenim kadarıyla zorunluluktan ziyade bunu biraz daha böyle geleneği sürdürmek adına yapıyor arkadaşlar. Yine geldik böyle muhteşem bir atmosfere. Bu arada ekranın önünden böyle bir şeyler uçuşursa sizin ekranınızda veya benim kameramda bir problem yok. Çok sinek var bu yürüdüğümüz yolda. Felaket sinek yapmış burası. O sebeple bazen böyle benim de bayağı rahatsız etti yürürken. Ufak geyikler bizleri karşılamaya devam ediyor. Tori kapısı karşımızda, artık biliyorsunuz. Bu dünyadan başka bir dünyaya, daha manevi bir dünyaya geçiyoruz. Bir sınır kapısı o. Yukarı doğru biraz daha tırmanmamız gerekiyor. Genellikle Shinto inancına sahip kişiler, Japonlar, bu kapıdan girip çıkarken arkadaşlar önünde durup bir selam veriyorlar. Çünkü şu anda aslında biz onların inancına göre ulvi bir noktaya, kutsal bir noktaya, dünyevi üstü bir noktaya girmiş bulunuyoruz. Tori kapısından geçerek. Geleneksel Japon kıyafeti giymiş kız arkadaşlarımız şu anda geçiyor yanımızdan. Bu Tori kapılarından nerede geçmiştik en çok? Kyoto'da geçmiştik. Yaklaşık 10.000'den fazla Tori kapısından geçmiştik. Bir dilek tuttuktan sonra, bir istekte bulunduktan sonra, bu sağlık olabilir, iş olabilir, eş olabilir. Dileğiniz kabul olduğu zaman gidip oraya bir Tori kapısı bırakıyordunuz. Böyle bir inanç vardı orada. Buradaysa aynı durum söz konusu değil arkadaşlar. Yalnızca bir Tori kapısından geçtik şu ana kadar. Peki burada ne var Tori kapısı yoksa? Bu fenerler arkadaşlar. 3000'den fazla bu fenerden bulunuyormuş. 2 tane özel gün var. Şubat ayı ve Ağustos ayında bu fenerler yakılıyor. Yılda yalnızca 2 defa. Muhteşem bir görsel şölen oluyormuş burada. O tarihler arasındaysanız geleceksiniz Japonya'yı ziyarete. Burayı böyle listenize tik atın. Ekleyin burayı. Ağustos ve Şubat aylarında siz yine zaten gelmeden bir kontrol edersiniz. Yani şu an böyle düşünüyorum buradaki tüm fenerlerin yandığını. Gerçekten muhteşem bir ambiyans olurdu. Ve kutsal geyiğimiz hemen tapınağın önünde. Selamımızı verdik geyiğimize. Selamımıza giriyoruz. Özel alana girebilmemiz için 700 yen vermemiz gerekiyormuş. Bileti aldıktan sonra şu anda özel alandayım arkadaşlar. Bu da yine alışık olduğumuz Shinto. Daha önce izledin, biliyorsun ne olduğunu. Önüne geçiyorlar, el sıkıyorlar, alkışlıyorlar. Ondan sonra 5 yen atıyorlar mutlaka buraya. Dilek ve uğur getirmesi adına. Şimdi özel bölge diye adlandırılan kısma geldik. Japonya'da genelde bu tarz tapınaklar ücretsiz oluyor. Bazı böyle özel alan diye tabir edilen kısımları için ücret istiyorlar arkadaşlar. Rotayı takip ediyoruz arkadaşlar. İşlemelere bakar mısınız? Buradan aşağı doğru gidiyoruz bakalım. Özel alanda bizleri neler bekliyor? 700 yene değer mi, değmez mi? Bunu şimdi sizlerle beraber göreceğiz. Tabii bence buraya hava kararınca gelmek gerekiyor ki bu ışıklar yansın. O zaman ambiyans burada daha güzel olabilir.
Buranın en özel alanına geldim. Aslında 700 yen vermemizin sebebi de bu ormana açılan Tori kapısını görmek içindi. Nedir peki buranın özelliği? Bu tepe Kasuga Taisha Tapınağı'nın kutsal dağlarından biri olan Mikasa Dağı'nın zirvesinde yer alıyor arkadaşlar. Ve çok kutsal sayıldığı için insanların çıkması yasak buraya. Tarih boyunca insanlar bu kapıdan içeri girip dağa değil uzaktan dua ederek saygılarını sunuyorlar. Yani buraya kadar gelip bu dağa arkadaşlar dua ve saygılarını sunuyorlar. Hemen şuradaki açıklamada da Japonca, Türkçe çeviri kullandım. Hemen şuradaki açıklamada da bundan bahsediyor arkadaşlar. Yani aslında şu anda gerçekten çok kutsal bir noktadayız. Ormana açılan bir kapının hemen önündeyiz. Girerken buraya ilk başta bir hayal kırıklığına uğradım. Yalan yok. Fakat neden bilmiyorum ama bu kapı bende çok güzel hissiyatlar uyandırdı. Yani böyle manevi anlamdaki o gücünü bir şekilde ben de hissettim. Şöyle bakın göstereyim size. Ormana açılan Tori kapısı. İçerisi inanılmazdı arkadaşlar. Işıkları yakmışlar. Bir de etrafa ayna koymuşlar. Zifiri karanlıkta giriyorsunuz. Sadece karşınızda ışıklar var. Muhteşemdi görsel olarak. Tapınaktan çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın Japon arkadaşlarımız şu anda gelip burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Sizlere bahsetmiş olduğum 5 yen atma. Hemen arkasından bu şekilde öne doğru eğiliyorlar. Şimdi ellerini evet dualarını gerçekleştirdiler arkadaşlar. İşte bu şekilde. Yine şu taraflarda dilek kutuları oluyor. Onlardan dilek alabiliyorsunuz, dilek dileyebiliyorsunuz. Aman aman ne olmuş burası böyle? Her yer öğrenci Japon arkadaşlarla dolu. Bakın gördünüz mü? Çıkarken ve girerken mutlaka bir selam veriyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir tapınakmış. İyi ki gelmişim, iyi ki sizlere de göstermişim. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu tapınağı. Yani güzel, farklı en azından özel bir tapınakmış. Özellikle o Tori kapısı olayı beni çok etkiledi arkadaşlar. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Bakın şurada da yine ormana çıkan bir Tori kapısı var. İşte burada arkadaşlar. İbadetin yapıldığı kutsal dağ hemen bu arkada ve giriş hala yasak burada. Tori kapısı buraya konumlandırılmış. Bir yanda geyikler, bir yanda öğrenciler. Arka tarafımızda güzel bir tapınak, bir ormanın içindeyiz. Daha güzel ne olabilir? Tam anlamıyla böyle şu anda Japonya'yı iliklerimize kadar hissediyoruz. Geyiklerle beraber arkadaşlar karşıya geçmek için şu anda bekliyoruz. Görüyorsunuz yine her tarafımız geyiklerle dolu. Japon arkadaşlar da şu an onlarla eğleniyorlar. Yine karşı tarafta da bir geyiğimiz var. Bu gezdiğimiz tapınağı bir yere benzeteceğim. Böyle aklıma geliyor, hissiyatı aynı şeyleri yaşıyorum. Bir türlü bulamamıştım. Angkor Wat arkadaşlar. Kamboçya'da ziyaret etmiş olduğum Angkor Wat'a oldukça benziyor burası. Hissiyat anlamında Nara'yı çok beğendim. Yani yemyeşil bir doğa. Etrafta geyikler geziyor. Güzel yemekler var. Şehir harika. Çok tatlı bir kalabalık var. Zaten çok fazla yeşil alan olduğu için kalabalık içinde de çok fazla boğulmuyorsunuz. Nara 10 üzerinden 10 puan aldı benden. Yalnızca tek bir problem var. Bu gezdiğimiz yerlerde arkadaşlar. Benim tahminim bu hayvanın dışkısı sebebiyle oluyor. Birazcık fazla sinek var. Yani Japonya'da daha önce hiç denk gelmemiştim. Çok fazla sinek var buralarda gezerken. Yani tek bir olumsuz yanı o olabilir. Onun dışında kusursuz bir yer Nara. Şimdi şöyle güzel bir çarşısına geldik. Bir de çarşısına bakalım. Bakın şurada şöyle atıştırmalık güzel lezzetli ürünler var. Hediyelik eşyalar. Yine geyiklerimiz tabii ki de olmazsa olmaz burada. Gerçekten farklı bir hissiyatı var. Yani geyiklerle aynı şehri paylaşıyorsunuz.
her taraftan her an karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Burada sürekli yaşadığınızı düşünsenize. Sürekli geyiklerle iç içesiniz. Böyle bir şehir burası. Ama çok darlıyor. Bak bak, adamın poposunu ısırıyor adamın. Çarşı, yeme içme, gezme anlamında alışık olduğumuz Japon şehirlerine benziyor. Çok fazla yaşı ufak Japon'u burada görüyoruz. Bakın yolun ortasına çökmüş kendisi. Bu şekilde duruyor. Bir tane akıllı geyik var sonunda. Yeme içme yerine gitmeye çalışan. Dükkanın içine girdi. Bakar mısınız? Diğeri de burada. O da dükkanın içine gidiyor. Arkadaşlar karşımdaki büyük ahşap yapıyı görüyorsunuz. Todai Nandaimon Büyük Güney Kapısı olarak geçiyor. Aslında bir tapınağın en büyük kapısı burası. Muhteşem büyüklükte bir kapı. Yine kutsal geyiğimiz tabii ki de olmazsa olmazlarımızdan arkadaşlar. Bu kapının girişlerinde de, bu tapınağın içerisinde de yine geyiklerimizi görebiliyoruz. Bu tapınak da arkadaşlar Nara için oldukça önemli. Tabii ki de en büyük özelliği bu tapınağın büyük Buda heykeli var içinde. Yüksekliği yaklaşık 15 metreymiş. Allah. Çocuğa saldırdı. Geyik. Bugün buna çok denk geldim arkadaşlar. Ufaklıklar tabii ki de böyle daha çocuk aklıyla davrandıkları için böyle birden geyiğin üzerine doğru saldırabiliyorlar, bir oyuncakmışçasına geyik. Bu tarz problemler yaşanabiliyor. İçinde büyük Buda heykeli var. Tamamen ahşap yapılardan bir tanesiymiş arkadaşlar. Buranın içine girmeyi düşünmüyorum. Yalnızca şöyle yolumun üzerindeydi. Sizlere en azından kapıyı göstermek istedim. Kapı çünkü muhteşem duruyor. Hatta daha fazla ileri gitmeyelim. Buradan artık sol taraftan bir çıkış yapalım. Baya akşam saatlerini yaptık. Günün tamamını Nara'ya ayırmış durumdayım şu anda. Güzel oldu ama görmek istediğim, merak ettiğim bir yerdi. Ve beklediğimden çok daha fazla beğendim. Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmam gerekirse yalnızca böyle bir park. O parkın içinde dolaşan geyikler bekliyordum burada. Çünkü genellikle böyle YouTube'da çekim yapan arkadaşlar da yerli yabancı hep o kısma sadece yer vermişler. Halbuki yemyeşil doğası, düşündüğümün çok daha büyük bir park alanı, bahçe alanı, düşündüğümden çok fazla geyiğin etrafta dolaşması ve yine gitmiş olduğumuz tapınak beni fazlasıyla mutlu etti, memnun etti. Nara'yı ziyaret ettiğim için çok mutluyum şu anda. Arkadaşlar başladığımız yerde, yani Nara Station, Nara Park olarak geçiyor. Metro istasyonunda videoyu bitirelim. Ben buradan Osaka'ya tekrar geri dönüyorum. Benim için güzel, eğlenceli, bir o kadar şaşırtıcı ve keyifli bir gezi oldu bu. Sizlere birazcık böyle Japonya'nın sakin ve doğal güzellikleriyle, tabii ki de kutsal geyikleriyle ön plana çıkan Nara şehrini tanıtmaya çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çok güzel bir şehir. Japonya'ya eğer planınız varsa Nara'yı da listenize eklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Artık o kadar yoruldum ki kelimeler ağzımdan bazen çıkmayabiliyor arkadaşlar. Ben buraya saat 12'de geldim. Saat şu an 6 ve tüm bu zaman diliminde yürüdüm. Etrafı sizlere göstermeye çalıştım. Aynı şekilde tabii ki de kendim de gezdim. Buradan Osaka'ya nasıl gideceğim? Metro ile arkadaşlar. Kintetsu Line diye geçiyor. Buradan biniyorum. Direkt Osaka'da inebiliyorum. Toplam bunun bedeli de 680 Japon yeni. Yine bileti arkadaşlar içeriden otomatlardan alabiliyoruz gayet kolay bir şekilde. Öyleydi. Güzel bir Osaka Nara akşamından selamlar, sevgiler. Bir sonraki video Japonya'dan, yine bir süre daha Japonya'dayız arkadaşlar. Japonya'dan devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Hadi bakalım metromuzla gidelim. Şu tren yolu hatları o kadar önemliymiş ki. Bunu şimdi Japonya'da anlıyorum. Yani istediğimiz her yere o kadar kolay ve rahat ulaşabiliyoruz ki. Müthiş bir şey tren hattı.